Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir gerçek kütükten yapılmış bir saksı ama artık yavaş yavaş kullanılamaz hale gelmiş. Bunu yeniden dönüştürüp daha sağlıklı, sağlam ve suya dayanıklı hale nasıl getiririz? Bununla ilgili neler yapmalıyız, nasıl işlem yapmalıyız? Bunlardan bahsedip uygulamalı olarak videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz bu bir kütük, gerçek ağaç kütüğü. Benim de ilgi alanım zaten ağaç kütükleri, dokuları. Böyle dekor gerçek kütüklerden saksılar çok seviliyor. Ama bir süre sonra bunlar suyla temas ettiği için ne olacak? Buralardan yarılmalar, ayrılmalar olacak. Ama şu haliyle çok şık, güzel bir kütük. Bunu daha şık ve güzel, kullanışlı, sağlam hale nasıl getirebiliriz? Bugün bununla ilgili bir çalışma yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Görüyorsunuz zaman içerisinde severek aldığımız kütük saksılar kısa süre sonra suyla temas ettiği için böyle yarılmalar, çatlamalar oluyor. Bir süre sonra ortadan belki ayrılacak ve kullanılamaz hale gelecek. Bunun için yapmamız gereken önemli şey aslında şuradan matkapla delmek, öncelikle bir drenaj deliği yapmak, ama şu an benim bu imkanım yok. Daha sonra matkapla bunu da deleceğim. Bugün size göstermek istedim. O yüzden bu haliyle çalışma yapacağım. Bununla ilgili neler yapacağız? İlk öncelikle bu şekilde daha önceden yapmış olduğum çalışmadan bir miktar harç artmıştı. Hem bunu kurtarmak, değerlendirmek hem de kütük saksımı değerlendirmek için böyle bir proje düşündüm. Bunu ne yapacağız? Bir miktar daha sulandırıyorum. Şöyle sulu kıvamda olması gerekiyor. Ve buna birkaç kaşık bakacağım şöyle kıvamına. Şöyle bakalım. Tutkal kullanacağım. Tutkal çok önemli çünkü ağaç olduğu için tutkal onun sıvı geçirmesini engelleyecek. O yarılmaların aralarını dolduracak ve tamir edecek. Harçla birlikte karıştığı zaman da hem iç kısımlarına betonsu bir yapı olduğu için harçla karıştığı zaman tutkal plastik bir görüntü, doku oluşturacak. Biraz da sulu yaptım ki iç kısımlarına daha iyi işlesin. Rahat çalışabilelim. Bu şekliyle şöyle boza kıvamında bakın. Ya da koyu süzme yoğurt kıvamında oldu. Hemen kaşığıma bir miktar kahverengi boya katacağım. Ama artık şöyle, niçin kahverengi boya kattım diye soracak olursanız, bunun yama yerlerinin harçla birleştiğini anlamamak için, yani kaynaştıracak bu boya. Kendi ağacın dokusuna uygun olacak. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar altına şöyle bir plastik kap koydum. Sulu olduğu için etrafın batmasını istemiyorum. Öncelikle iç kısmından bakın. Bu içerisinde hem tutkal hem harç hem de ne var? Boya var. Şu şekilde aralarından girdireceğim. O yarık yerleri bununla dolduracağım. Tüm yarık çatlak kısımların içine şu şekilde şöyle sallayarak yerleşmesini sağlıyorum. Tamamen dolmasını sağlayacağım. Evet. Sade tutkal ve boya da yapabilirsiniz ya da sade tutkal yapıp boyayabilirsiniz, ama beton doku olduğu için hani şu haliyle de uzun süre kalacağını düşünüyorum. İç kısımlarını işledi.
Şuralardan sızmalar var. Bu tür kütükleri aldığınız zaman yat verniğiyle içine dışını iyice bir verniklerseniz o da ya bu şekilde yarılıp yıpranmasını önler, su geç temasını önler. Biliyorsunuz gemilerde suyla temas edilen ahşaplara katran eskiden dökerlermiş. İşte Venedik'in o meşhur gondolların gezildiği şehirde hep su üstünde binalar ve o katran vernikleri ile asırlardır kalıyorlar. Yani suyla temasını önlediğiniz zaman uzun süre kullanabilirsiniz. Ben bu yarılmamış olsaydı direkt yat vernik reçineli kullanacaktım ama bu bayağı bir yarılmış. Çok da güzel bir kütük saksı. Onun için değerlendirmek istedim bu şekliyle. Evet, şöyle. Şu yarıklarını yine göstermek de istiyorum aslında şöyle. Orada. Yani doğallığını korumak da önemli. Bu şekilde kurusun. Şu fazla akanları da silelim. Evet arkadaşlar, bir kuruduktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu yat verniği genelde ahşapların korunmasında kullanılır. O yüzden yat verniğiyle uzun süre saksımız dayanıklılığını sürdürecek, devam ettirecek. Biraz koyulaşmış bir vernik.